İsmim Raşit Toksöz, plastik cerrahi uzmanıyım. Jinekomasti, burun en çok yaptığımız ameliyatlardan vücut şekillendirme ama bugün aslında daha az yapılan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü insanlar bunun bir çözümü olmadığını düşünüyor. Bu da kulak küçültme. Evet, mümkün, kulak küçültebiliyoruz. Kepçe kulağı düzelttiğimizi herkes biliyor. Yani sadece bir açı ya da bir kulağın kafayla yaptığı bozukluğun değil, kulak çeperinin ve kulak memesinin de küçültülmesi mümkün. Bugün bundan bahsetmek istiyorum. Evet, kulak küçültme ameliyatı farklı bir ameliyat. Hatta bazen şöyle oluyor. Kulak hem kepçe oluyor, hem çeperi büyük oluyor, hem de kulak memesi oluyor. Bazen kulağın kepçe olması gibi kulak memesi de kepçe olabiliyor. Bunların hepsini düzeltebiliyoruz. Tabii kepçe kulak izi arkada kalan ve görünmeyen bir iz. Onun tamiri biraz daha bu anlamda kolay. Kulak küçültürken de ön tarafta mümkün olduğunca az iz bırakmaya çalışıyoruz ama sonuçta bir doku çıkarıp dikme işlemi yaptığımız için bir tık iz olabiliyor. Zaten çok büyük bir riski yok ama en riskli kısmı da bu izin fark edilebilir olma ihtimali. Duymayla alakalı bu işlemden sonra hastanın bir sıkıntı yaşaması söz konusu değil. Zaten biz kulağı komple almıyoruz ya da çok küçültmüyoruz. Sadece çeperden küçültüyoruz ve kulak memesinin o sarkmış, özellikle yaşlılarda sarkmış ve büyümüş olan kulak memesini de küçültmüş oluyoruz. Yani sesle ilgili, duymayla ilgili bir sorun yaşamıyor hasta. Estetik cerrahide aslında endikasyonlar biraz kişiye göredir. Örneğin biz sokaktan birini çevirip hadi sana botoks olgu yapalım demiyoruz. Kişi kendi bunu belirliyor ama çoğu olguda, çoğu kulak küçültme olgusunda uzun yıllar boyunca olan psikolojik travma yatıyor. Yani kişi kendini büyük kulaklı olduğu için kötü hissediyor. Eğer çocuksa çocukken dalga geçilmiş, mesela bir hanımefendi ise gelin olduğunda alay konusu olmuş ve bunu hayatı boyunca hep ötelemiş. Bunun çözüm olduğunu da bilmiyor. Dolayısıyla bize geldiği zaman hasta çok mutlu olarak ayrılıyor. Eğer küçültmeye değmeyecek kadar normale yakın bir kulaksa biz bunun gerekli olmadığını söylüyoruz. Hatta bu yüzden daha çok biz kulak memesi küçültme yapıyoruz. Bazı insanlar kulak memesi direkt bu kafanın birleştiği deriye yapışık olsun istiyor. Daha böyle minik ve daha doğal olsun istiyor. Bazıları da yine bir sarkan kısım olsun ama çok büyük olmasın. Çünkü özellikle yaşlı bayanlarda, örneğin 50 ve 60 yaş üstü bayanlarda büyük kulak memeleri ciddi bir estetik bozukluk aslında. Bu işlemden 1,5 ay sonra kadar ağır olmayan bir küpe takabilir ve kulağını yeni kulak memesiyle deldirebilir. Kulak memesinin küçültülmesi biraz daha sık yaptığımız bir işlem. Çünkü izini daha güzel kamufle edebiliriz. Buradaki kırışıklıklara saklayabiliyoruz. Bir de insanlar ömür boyu yüksek ağırlıkta küpe taktıkları zaman, özellikle sürekli kullanım söz konusu ise yer çekimi onu aşağı doğru itiyor. Hatta bazen orada bir yırtılma ya da deliğin büyümesi söz konusu oluyor. Biz tam da o deliğin olduğu yeri de revize edip dikişleri oraya denk getirip izi de saklamış oluyoruz. Yaklaşık 1,5 ay sonra ama hafif küpelerle yeniden delik açtırıp orayı kullanabiliyor. Özel bir ameliyat, herkesin yapmadığı, az yapılan bir ameliyat. O yüzden hastayı normalden biraz daha sık çağırıyoruz. Örneğin 2. gün tekrar çağırıyoruz, 5. gün tekrar çağırıyoruz. Ameliyattan önce o yakınlara bir krem sürüyoruz. Daha sonra tamamen kulağı uyuşturuyoruz. Uyuşturduktan sonra lokal anestezi altında bunu steril koşullarda yapıyoruz. Dikişimizi attıktan sonra da güzelce kağıt bantlarla kapatıp hastayı evine gönderiyoruz. Ama herhangi bir durumda, bir şüpheli durumda ya da aşırı ağrı gibi, kanama gibi durumda hemen kliniğimize başvurmasını öneriyoruz ama bunlar çok nadir olan şeyler. Bu ameliyatın süresi yaklaşık 1 saat, her iki kulağı birden yaparsak. Başarı kriterlerine gelince aslında şunu söylemek lazım. Birincisi, hasta ne istediğini çok iyi bilmeli. İkincisi, doğru hastaya doğru işlemi yapmak lazım. Üçüncüsü de endikasyonda yapmak lazım. Yani zaten kulağı küçük birinin kulağını küçültürseniz orada iz olur ve hasta istediği etkiyi alamaz. Dolayısıyla doğru hasta, doğru zaman, doğru yöntemle %90 üzeri mutluluk var diyebilirim. Hasta bu işlemle bize başvurduğu zaman önce şunu sorguluyoruz. Mesela bir küpe takmış, orada bir iz kabarması, kötü iyileşme, pembeleşme ya da keloid dediğimiz bir yapı oluşmuş mu? Ya da kolunda bir çizik olmuş ya da yüzünün başka bir yerinde iyileştirme gücünü bize anlatacak, bir ipucu verecek bir şey varsa ya da ailesinde hipertrofik skara, meyilli bir yapısı varsa diyoruz ki bu riskli bir şey.
yapmayalım ya da bu riski bilerek yapalım diyoruz. İkincisi, ameliyattan hemen sonra biz izleri sıkı takip ediyoruz. Eğer bir pembeleşme, kabarmaya yönelik bir işaret alırsak hemen onu jellerle, bazı ilaçlarla, bazı örtülerle suprese ediyoruz, baskılıyoruz. Yine de çözemezsek bu sefer basınçlı özel giysiler oraya ürettiriyoruz, kullanıyoruz. Bu yara kabarmasın, çok kötü bir iz olmasın diye. Bilinçli hastalarda, kulağını takip eden hastalarda hemen hemen hiç olmadı diyebilirim böyle bir keloid durumu. Aslında burun ameliyatına kıyaslarsak kulak küçültme ameliyatı bir tık daha avantajlı hastanın beklentisini anında anlaması noktasında. Çünkü biz işlemi bitirince böyle kanları temizleyip ona bir aynada gösteriyoruz, oturtuyoruz ve işte bu son kulağın diyoruz. Bunu görmüş oluyor. Artı ameliyatta son halini fotoğraf ya da video ile kaydedip hemen sonrasında hastaya gösterebiliyoruz. Dolayısıyla hasta daha masadan kalkmadan hafif ödemli halini görüyor. Ertesi gün biraz daha şişiyor ama 10-15 güne morluk, şişlik hepsi tamamen gitmiş oluyor. Dolayısıyla burun ameliyatına göre hem lokal anestezi olması yönüyle daha avantajlı hem de aynayla kulaklarını görebilmesi ve kıyaslayabilmesi açısından daha avantajlı. Burunda böyle bir şey yok çünkü tamamen narkoz altında yapıyoruz. Kulak küçültme ameliyatlarında ameliyatın olabilme yaşı 18 ve üstü. Çünkü kişinin kendi karar vermesi gerekiyor. İzli bir ameliyat ve estetik bir ameliyat. Mesela biz 18 yaş altına dolgu botoks da yapmıyoruz. Başka estetik ameliyatlar da çok yapmıyoruz. Neden? Çünkü çocuklar masumdur ve masum kalmalı. Eğer bir dudak burnu değilse, bir yarık dudak değilse ya da kepçe kulak değilse ya da çok büyük bir yarası, izi yoksa biz bütün estetik ameliyatları 18 yaşından sonra yapmayı daha etik buluyoruz, doğru buluyoruz. Tabii yani daha önce devlette çalışmış olmanın bir idman gibi olduğunu düşünüyorum ben. Yani zor koşullarda biraz daha yoğun ve daha uzun süren ameliyatları daha çok yapmış olmak tabii ki bizi çok daha tecrübeli hale getirdi. Özel sektörün kendine has gerçekleri var. Onlarda da başka tecrübeler kazandık ama yani yaklaşık 11 yıl oldu ben uzman olalı. Her geçen gün bir yıl öncesinden daha iyi hissediyorum kendimi mesleki anlamda. En çok merak edilen şey iz. İzi de hasta eğer yapısı mümkünse anatomisi buradaki gölge alanı saklayabiliyoruz. Buradakini zaten kırışıklığa saklıyoruz. Dolayısıyla hastanın yara iyileşmesini iyi kontrol edebildiğimiz sürece hiçbir sıkıntı olmuyor. Kulak küçültme ameliyatı her iki kulak için aynı anda yapılabilir. Sağ ve sol kulak birbirinden aynı olmayabilir. Birinde biraz kepçelik olabilir. Bu ameliyata kepçe kulak ameliyatı eklenebilir. Ama tek seferde olan bir ameliyat. Eğer hastanın yara izinde bir problem olmazsa %95 ve üzeri tek ameliyatta bu işlem bitiyor. Eğer bir işlem yaparsak genelde ize yönelik işlemler yapıyoruz daha sonrasında. Evet yani plastik cerrahlara, sağlık profesyonellerine bu konuda danışabilirler. Bu olan bir ameliyat. Yani çok zor ya da çok nadir yapılan bir ameliyat değil. Kontrollü, doğru adreslerde ve doğru zamanlarda yapılırsa hastalardan çok yüksek memnuniyet oranı aldığımız bir lokal işlem.